Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere özellikle ekonomisi bozulan ülkelerde daha fazla hukuk dışı olaylar meydana geliyor. Yani Türkçesi dolandırıcılık olayları daha çok oluyor. Özellikle beni yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın şimdi anlatacağım konuyu çok dikkatli bir şekilde bu yayınımızın sonuna kadar takip etmesini, izlemesini hasreten rica ediyorum. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımıza ana vatanımız Türkiye'mizde bazı tuzaklar kuruluyor, bazı dolandırıcılık olayları var. Bunları anlatacağım. Lütfen çok dikkatli bir şekilde beni takip edin. Değerli izleyicilerimiz, bazı şebekeler Türkiye'de gurbetçi vatandaşlarımızın adını kullanarak bu vatandaşlarımızın adına şirketler açıyorlar. Yine bu dolandırıcıların bir kısmı sahte kimlikler yaparak gurbetçi vatandaşımızın Türkiye'deki evi, arsası, tarlası vesairesi varsa bunları bir şekilde başkalarına satıyorlar, sahip değiştiriyorlar. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Bakın öncelikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir şekilde kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar adlarına bir şirket kuruyorlar. Bu şirket adına bankalara gidip krediler alıyorlar. Bakın zinciri göreceksiniz. Gidip bankadan almış oldukları bu kredilerin yanı sıra çek karneleri alıyorlar. Piyasaya sizin adınıza çekler kesiyorlar. Mallar alıyorlar. Bu malları veren kişileri de dolandırıyorlar, sizi de dolandırıyorlar. Almış oldukları kredileri belki birkaç ay taksitini ödüyorlar. Ondan sonra çekleri de yine birkaç tanesini ödeyerek piyasada bir şekilde tutunuyorlar. Tabii bunların hiçbirinden sizin haberiniz yok. Almanya'dasınız, Fransa'dasınız, İngiltere, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, aklınıza neresi gelirse her yerden bu şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı dolandırıyorlar. Bunun akabinde bu dolandırıcılar faturalar kesiyorlar. Yani sizi maliyeye borçlandırıyorlar arkadaşlar. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Devlete ödemeleri gereken katma değer vergisi, diğer vergileri, kazanç vergisi vesaireleri ödemiyorlar. Gel zaman git zaman bunlar bankayı dolandırıyor. Bankayı dolandırıyorlar. İşte maliyeye borçlarını ödemiyorlar. İnsanlara çek keserek o başka insanları da dolandırıyorlar. Ortada sizin adınıza kurulmuş olan bir şirket var. Sizin dünyadan haberiniz yok ama. Sonra gel zaman git zaman bu vatandaşlarımıza kullanılan çek karnesi için, faturalar için bir şekilde tebligat giriyor arkadaşlar. Bu tebligatta genellikle vatandaşlarımızın eğer Türkiye'de bir ikametleri varsa, bir evleri vesairesi varsa buraya gidiyor. Ya da vatandaş bir şekilde bundan haberdar oluyor. Türkiye'ye girişte vesairede bir şekilde bu işten haberdar oluyor. Şimdi beni izleyen vatandaşlarımıza evi, arsası, tarlası olanları da anlatayım. Ondan sonra ne yapmaları gerektiklerini anlatacağım. Bu işlerde hakkınızda açılmış bir dava, hakkınızda açılmış olan ya da sizin adınıza bir şirket var mı yok mu? Bunu nasıl kontrolünü yapacaksınız? Bunu anlatacağım. Türkiye'de bir eviniz var diyelim, arsanız var, tarlanız var. Bu dolandırıcılar sizin bilgilerinizi ele geçirip genellikle arkadaşlar sahte kimlikle tapu dairesinden o evin, arsanın, tarlanın sahibiymiş gibi gidiyorlar. Muhtemelen gurbetçi vatandaşlarımızın fotoğraflarını da bir şekilde buluyorlar, ele geçiriyorlar bir yerlerde, bir yerlere vermişsinizdir. Oradan buradan vesaireden. Gidiyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki tapu dairesine ben bu evimi satmak istiyorum. Tamam diyorlar. Memur eğer o anda memur uyanmazsa işi eviniz, arsanız, tarlanızı birileri satmış oluyor. Bakın diyeceksiniz ki ya olur mu o kadar da? O kadar çok olay, dolandırıcılık olayı var ki arkadaşlar, özellikle Türkiye'de aklınız, hayaliniz şaşar. Dolandırıcıların işi bu, adı üzerinde dolandırıcı. Şimdi siz Türkiye'de değilsiniz, gurbettesiniz, başka bir ülkedesiniz. Dikkat edin. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim iyi güzel anlatıyorsun da biz ne yapacağız? Bakın bir kere
Adınıza bir şirket kurulmuş mu? Maliyeye borcunuz var mı? Bunun çözümü şu. Bunu öğrenmek istiyorsanız Türkiye'ye gitmenize gerek yok. E-Devlet şifrenizden giriyorsunuz E-Devlet'e. Bu arada E-Devlet şifrenizi kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Giriyorsunuz. Yazıyorsunuz o sağ üst köşedeki arama bölümüne. Diyorsunuz ki vergi borcu. Arama yapıyorsunuz, search yapıyorsunuz. Arıyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir vergi borcunuz varsa bunlar çıkıyor arkadaşlar. Ya da şirket bilgileri yazıyorsunuz bu arama bölümüne. Adınıza kurulmuş olan herhangi bir şekilde bir şirket varsa bunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir. Bunu unutmuyoruz. İkinci diğer konu. Adınıza diyelim ki bir çekten dolayı dava açıldı. Çünkü bir çek ödenmezse bunun safhaları var. En son safhada hakkınızda o çekten dolayı dava açılıyor. O çek sahibi eğer ödemezse arkadaşlar hem para cezası hem de hukuki bu işlerle uğraşmak zorunda. Yazıyorsunuz, dava yazıyorsunuz. Arama bölümüne hakkınızda açılmış olan herhangi bir dava var mı yok mu bunu görüyorsunuz. Peki vatandaşın Türkiye'de evi arsası var. Arama bölümüne tapu bilgileri yazıyorsunuz. Bakın tapu bilgileri. Adınıza kayıtlı Türkiye'de ne kadar tapu, arsa vesaire varsa bunların hepsi çıkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de diyelim ki bir tapunuz var, eviniz var. Evin üzerinde herhangi bir haciz var mı, şerh var mı? Onu da yine tapu bilgilerinin açtığı zaman sayfa sağında göreceksiniz. İşte haciz bilgileri, şerh bilgileri. Ona tıkladığınızda evin üzerinde herhangi bir haciz var mı, şerh var mı, ipotek var mı? Bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bakın bunu ara sıra yapın. Bir de tekrar ediyorum kesinlikle E-Devlet bilgilerinizi kimseye vermeyin. Bazı internette görüyorum arkadaşlar, YouTube'da da bazı hokkabazlar var. Bu hokkabazlar diyorlar ki E-Devlet bilgilerinizi bize verin. Biz sizin mal varlığınızı saklarız. Yaşamış olduğunuz ülkede bunlar bilinmesin diye. Bakın sakın E-Devlet bilgilerinizi falan vermeyin. Mal varlığı gizleme diye bir şey yok arkadaşlar. Adınıza tapulu vesaire bir yer varsa bunu nasıl gizleyeceksin? Ne yapacaklar? Belli bir hokkabazlık var işin içerisinde. Hukuksuz bir durum var demektir arkadaşlar. Sakın ola ki E-Devlet bilgilerinizi vermeyin. Eğer verdiyseniz de hemen girip E-Devlet'e bunu değiştirebiliyorsunuz. E-Devlet şifrenizi değiştirin. Kimseyle paylaşmayın. Kesinlikle. Bir de arkadaşlar bu sıra çok dolandırıcılık var. Türkiye'ye de yaşayan ya da işte hem Avrupa'da hem Türkiye'de yurt dışında yaşayan gidip gelen vatandaşlarımız var. Özellikle emekli gurbetçilerimiz. Bakın birileri onlarda para olduğunu ya da bir şekilde Türkiye'nin kanunlarını, yolunu, yordamını çok iyi bilmediğini biliyorlar. Telefonla dolandırıcılık yapıyorlar. İşte biz savcıyız, hakimiz, polisiz diye telefon açıyorlar. Bakın kesinlikle ne paranızı, ne malınızı, ne mülkünüzü bu insanlara kaptırmayın. Ya da diyorlar, korkutuyorlar. Senin çocuğunun başına şöyle bir şey gelecek, bize şu kadar para vereceksin. Ya da senin çocuğunun ya da senin terör örgütleriyle bilmem neyle ilişkin var. FETÖ'yle onunla bununla ilişkin var deyip kandırıyorlar. Özellikle ileri yaş grubunda. Eğer Türkiye'de yakınlarınız varsa ya da bu şekilde ileri yaş grubunda vatandaşlarımız beni izliyorsa telefonla sizi arayıp vesaire sakın ola ki paranızı, pulunuzu, malınızı, mülkünüzü vermeyin. Bakın bu dolandırıcılar sizin çocuklarınızın adını biliyor. Bunlar neyiniz var, neyiniz yok biliyor. Bir şekilde ele geçiriyorlar arkadaşlar bunlar. Sakın ola ki inanmayın. Sakın ola ki hiçbir bilginizi, paranızı, pulunuzu vermeyin. Sizden ricam şu. Bakın çevrenizde bulunan arkadaşlarınıza bu videoyu lütfen gönderin. Yani şaşmaz demeyin. Bir şekilde insanın basireti bağlanır, başına bu işler gelir. Anlattıklarımı lütfen uygulayın, E-Devlet'e girin. Çevrenizdeki insanları uyarın. Dolandırıcılık patlamış vaziyette arkadaşlar. Ekonomi kötü gidince insanlar başkalarının peşine düşüyorlar maalesef. Sizden rica ediyorum sakın ola ki E-Devlet'ten kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Çok olay var. Bana çok sayıda yazan vatandaşlarımız var. Aman dikkat edin diyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Mutlak surette sizden bir ricam daha var. Lütfen kanalımıza abone olun. Bu tür gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşunun yanındaki bildirim zili var. Onu açın anında. Biz bu konularla ilgili video yaptığımızda sizin cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza, laptopunuza ya da işte iPad'inize bu bildirimler gelecek. Mutlaka çevrenize de bu videoyu gönderin, paylaşın arkadaşlar ki en azından hiç olmazsa birilerine bir faydamız dokunsun.